Almanya bunu nasıl başardı? Dünyadaki en çok gelir elde eden 3. ülke burası. Bak şurada kanatlar var. Şu doğru mu ya? 5 euro. Almanya'daki sadece bu sene üretilen araba sayısı 16 milyon. Ben bunu canlı gördükçe sinirlerim bozuluyor. Sizi düşünemiyorum. O hayal ettiğiniz Mercedesleri, şunları bunları alabilirsiniz burada. Esnaf usulü. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Paketlenmiş ne ararsanız, bak somonlar, karidesler 3 euro sadece. Bayıldım. Bir kent böyle olur ya. Herkes Türk. Bak şurada hookah var. 1.79'a şarap satıyorlar. Gölün altında ne var biliyor musunuz? Birçok Alman bile bunu bilmiyormuş. Küçük Türkiye ya. Şuradaki ete bak abi. Hamburgerler varmış. 9.98 kilosu. Almanya'da köprü çöktü. Şuradaki. Şimdi en sevdiğiniz kısım geliyor. Hazır mısınız? Hazırsanız Almanya gezimiz başlasın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda Almanya'nın Hannover kentinden sesleniyorum. Buraya dünya turumun artık Avrupa kısmını yaparken İtalya'dan başlayan yolculuğumuzda hatırlarsınız önceki bölümlerde Hollanda'ya gelmiştik. Orada size Amsterdam bölümü yapmıştık. Sonra bindik otobüse, buralara kadar geldik. Şu an Almanya'nın kuzeybatısındayız. Şimdi ben buraya niye çıktım? Niye geldim? Daha önce hiç gelmediğim bir yer Hannover. Münih, Hamburg, Berlin, Heidelberg gibi bir sürü yerini gördüm Almanya'nın ama buraya hiç yolum düşmemişti. Bu gezimde Hannover özelinde değil de birazcık da Dresden'i de birleştirerek sizlere 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olan bu coğrafyanın nasıl ayağa kalktığını ve aynı zamanda günümüz Almanya'sında insanların nasıl yaşadıklarını, bununla beraber şahane kentleri göstermek istiyorum. Çok güzel bir yolculuk olacak. Baştan sonuna kadar izleyin. Çok keyif alacaksınız. Özellikle ülke hakkında çok güzel bilgiler vermekle beraber size buradaki yaşam koşullarını da göstereceğim. Geçen sene hatırlarsınız Avrupa turumda yine hem Almanya'yı, Polonya'yı vesaire de yaptığım videolar da vardı. Onu da YouTube bölümlerini yapmıştım. İzlersiniz, başka kentlerde arkadaşlarım da yaşıyordu burada. Ama bununla tamamen böyle bireysel bir gözlem videosu yaparak sizlere aktarmaya çalışacağım. O yüzden sizlere şimdiden iyi seyirler. Çayınızı, çekirdeğinizi ya da kahvaltınızı yapıyorsanız da afiyet olsun. Hazırsanız Almanya gezimiz başlasın. Burası 500.000 kişinin yaşadığı küçük bir kent. Ama tabii ki Almanya'da zaten öyle devasa bizdeki gibi 10 milyonluk, 15 milyonluk kentler yok. Burada yaptıkları en doğru şey zaten bütün o nüfusu koca bir alana yaymak olmuş. Burası da bir sanayi kenti. Aynı zamanda ülkenin çok önemli yollarının bağlantısı üzerinde bulunuyor ve o yüzden ticaret çok gelişmiş. Buradan Hollanda üzerinden özellikle Amsterdam gibi bu limanların olduğu kentlerde ticaret yolu üstünde bulunuyor. O yüzden de oldukça zengin bir kent. Şimdi bu gökdelenlerin altından yoluma bakarak gidiyorum. Avrupa'nın lokomotifi Almanya ve inanılmaz bir metro ağı var, tren ağı var, ulaşım ağı var. Ülkenin zaten hani anlatacak çok fazla övecek yanı yok. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bütün Avrupa Birliği'nin ayakta tutan ülke. Ekonominin %28'ini Almanya aslında yönetiyor. Ülke alıyor ve 5 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılası var. Dünyadaki en çok gelir elde eden 3. ülke burası. Ve tren istasyonunu görüyorsunuz. Almanlar harıl harıl koşturuyor. Burası öyle bir ülke ki 34.000 kilometre tren ağı var burada abi. Düşünebiliyor musunuz? 34.000. En son bunu vurgulayarak herhalde bir Japonya'da söylemiştim. Sizlere bu tren ağlarının önemini ve uzunluğuna şaşkınlığımı bir de Almanya'da söylüyorum. Almanya'da böyle önemli noktalarda ne ararsanız bulursunuz. Bak burada mesela harika bir sandviççiye benziyor. Şöyle bir bakalım. Vejetaryenmiş. 4.95'e satıyor mesela. Şurada salatalar var. Wrapler var. Yani ne ararsanız bulabilirsiniz ve fiyat olarak da Hollanda'dan mesela en son videomu hatırlıyorsunuzdur. %40 en az. 30-40 diyelim. Daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hollanda'da bizi mahvettiler. Abi çok güzel. Şuralara baksanıza. Of. Sandviçlere bakın. 3.50 ya sadece. Ben size o market fiyatlarını da bir yapayım da. He bu arada
Hemen fiyatlara değinmişken ülkede euro kullanılıyor. Gayri safi milli hasıla 5 trilyon dolar, 80 milyon insan yaşıyor ama kişi başı ortalama gelir 50 bin euro gibi görünse de genelde burada insanlar 1800 ila 2500 euro para kazanır. Ve burada önceki bölümlerde Almanya'da yapmıştım. Araba almak mesela çok kolaydır. O hayal ettiğiniz Mercedesleri, şunları bunları alabilirsiniz burada. Çok daha uyguna, hatta bizdekinin 1/3'üne falan denk geliyor. Lakin burada saving, yani para biriktirmek zordur. Kolay değildir. Çünkü maaşlardan hep böyle kırparak bir şeyler kalır ama burada maaş alan adam Almanya'da bir şekilde de yaşar. Bunu da bir girişini yapmış olalım ki hani bugünden itibaren size hem fiyatları hem ekonomiyi hem yaşam şartlarını anlatmayı planlıyorum. İşte bu Alman tren yollarından en büyük kesişim noktasından bir tanesindeyiz şu anda. Buradan bir basıyorsun, Köln, Dortmund, Hamburg, her yere gidebiliyorsun. O yüzden böyle bir kalabalık var. Ve böylesine bir ticaret kenti aslında vakti zamanında bombalanmadan önce de harika bir Eskişehir merkezi olan gezilecek, görülecek yeri ve tarihi yapısıyla efsaneymiş. Şimdi merkeze doğru yürüyorum. Aslında yalan söylemeyeyim, çok açım. Önce bir şey yemek istiyorum ama artık steak'ten de, burger'dan da, sandviçten de bıktım. Almanya'ya geldiğimde en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Kızacaksınız belki ama Türk yemeklerini. Zaten Almanlar bununla ilgili bir şey diyorlar. Türkler olmasa biz aç kalırdık, bu kadar yemek bilemezdik falan diyorlar. Haklılar da. Yani o yüzden bir Türk yemeği yiyeyim, bir ekmeğe banayım yani. Ben size yine güzel restoran görürsem gösteririm ama artık bir ekmekle mercimek çorbası görmek istiyorum. Direkt merkezdeydi zaten tren istasyonu. Otelim de bunun arkasındaydı. Buradan şimdi merkeze doğru, Old Town'a doğru gidiyorum. Almanya'da çok ilginç bir şey var. İnsanlar böyle sokaklarda yaşıyorlar, biliyor musunuz? Arkamdaki insanlar kendileri seçtiği için evsizler. Bunu bir yaşam şekli olarak kabulleniyorlar ve bu şekilde Almanya'nın her yerinde evsizler görebiliyorsunuz, köpekleriyle yaşayan. Herkes cigara içiyor. Burnumun direği kırıldı. Ülke finans ve hizmet sektöründeki, yani en büyük gelirlerini %75'i finans ve hizmet sektöründen alıyor. Bankacılık sektöründen alıyor. Yazılım var. Yani zamanında hatırlarsınız BioNTech bile buradan çıktı, pandemideki aşılar. O yüzden bu kadar mega bir devletin inanılmaz bir ticareti var. Almanlar bir Fransızlar, bir Belçikalılar gibi çok fazla kolonyal dönemin genişleme politikalarını yapmamışlar. Ama buna nazaran çok başarılılar çünkü sistematik bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşünsenize yerle bir oluyorsun. Hitler'i tarihten silmeye çalışıyorsun ve aynı halk birlikte 50 senede bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırıyorlar. Dresden'de onu göreceğiz mesela örneğini. Aynen Japonya gibi bir sistem içerisinde çok başarılı bir şekilde 50 yılda dünyanın en iyi 3 ekonomisinden biri olmasını başarıyor. Şimdi merkeze gelirken bir şey dikkatimi çekti. Bunu nereye bağlayacağım? Çok fazla farklı diller duyuyorum. Farklı etnik kökende insanlar görüyorum. Zaten takdir edersiniz ki o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte 60'larda 70'lerdeki büyümeye başlayan Almanya, bizim Türklerden de çok insan geldi ve bugün birçok gurbetçi, milyonlarca insan özellikle Almanya'da yaşıyor. Şimdi beni bilirsiniz, ben bir ülkeyi anlatmadan bir yeri gezmeyi sevmem. Önce bir puzzle'ın bir temelini oluşturalım, sonra parçaları tamamlayacağız. Almanya'da en çok bomba düşen yerlerden bir tanesi Dresden. Oraya gideceğiz ama burası da yerle bir oluyor demiştim ya. Araştırma yaparken çok ilginç bir şey öğrendim. İngiltere kraliyeti ailesi var ya, buradan çıkma, biliyor musunuz? Hannover hanedanlığından temelleri geliyormuş. Hatta birçok yerde de böyle detaylarını görebiliyorsunuz. Kentin farklı yerlerinde gösteririm onları da. Ve bunu çok yerde görmemiştim. Bilgi anlamında sizlere de vermek istedim. Ortamlarda satarsınız, İngiltere'de falan yaşayanlar varsa. Burası eyalet sistemiyle yönetiliyor. Aynen Amerika gibi 16 farklı eyalet var ve bütün bu eyaletlerin yönetimini bir ülkede yasa değişeceği zaman Cumhurbaşkanları, ülkenin yöneticisi bu eyaletteki yöneticileri çağırıyor ve beraber böyle karar alıyorlar. Bu şu anda bulunduğumuz yerde Hannover eyaleti olarak geçiyor. Hannover'de Aşağı Saksonya eyaletine bağlı bir kent. Ekonomiyi anladık, Almanya'yı özetledik. Bulunduğumuz yeri de artık tam anlamıyla 3 aşağı 5 yukarı biliyorsak yemek yiyebiliriz. Dilim damağım kurudu. Şurada çok güzel bir restoran buldum. Hadi bakalım. Bak, karşıda bir tane Filistin restoranı var. Burada bir berber dükkanı var. Muhtemelen bu da Türktür. Şurada bir kasap var.
kuzuları koymayın kapının önüne ya. İnsan kıyamıyor, ondan sonra yiyemiyor. Aa, Karadeniz lokantası. Burası işte gelmek istediğim yer. Burayı o kadar çok övmüşler ki. Şurada bak Efes var. Küçük Türkiye ya. Abi doyur beni abi. Çok uzun zamandır yememiştik. Her şey varmış. Esnaf usulü. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Türk yemeği yemeye geldik ya. Buyurun, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Ne arasak var. Bir şey alabilir miyim önden? Mercimek az. Sonra karar vereyim, olur mu? Burada mezeler de var. Yurt dışında kaç haftadır, bir aydır yurt dışındayım. Bir süre sonra insan vallahi özlüyor ya. Ay benim toprağım kokuyor. Mis gibi. Harika bir mercimek çorbası. Ortaya bir karışık salata yaptırdım. Of var ya. Şu an yemişim dünyanın en iyi restoranlarında. Benden mutlusu yok. Ay üstüme geldi heyecandan. Annem yapmış gibi yurt dışında yediğim en iyi mercimek çorbalarından biri. Şahane. Almanya'nın ayranını içeceksin. Böyle bir yoğurttan yapıldığını da göstermişler. Nereninmiş bu mesela? Üzerinde Almanca yazıyor her şey. Bu bölgedenmiş. Bakalım tadı nasıl. Ay ayran da çok güzel. Şöyle bir türlü söyledim. Şuna baksana, fıstık gibi. Yanına soğanla biber de alttırdım. Hadi bakalım. Yok, kuzu iç. Çok iyi. Bu harika. Güzel mi? Evet. Afiyet olsun. Anne eli değmiş gibi yemekler. 40 gündür Avrupa'dayım. Harcadığım en iyi 20 euroydu. Harika bir yemek yedim. Şimdi güneşi de alarak buradaki çok güzel göl var. Onun etrafında böyle dolaşmaya gidiyorum. Hiç Almanca duymadım. Herkes Türk. Bak şurada Huka var. Türk markası diye biliyorum. Kuyumcu var, Altıntaş. Şurada baklava var. Şurada Urfa sofrası var. Şurada İstanbul. Küçük İstanbul'a hoş geldiniz. Bu ne abi? Videolarına bakıyorum. Öyle mi? Nasılsın? En son nerede gördüm ben seni? Dünyanın neresindeydin en son sen? Japonya. Valla Japonya'da mıydın? Uzak bir yerdeydin ama. Kore, Japonya. Oralarda bir yerdeydin. Ben de yeni geldim. Geziyorum, dolaşıyorum Tanıştığımıza burada. sevindim. Memnun oldum. Nasıl Hoş keyifler? geldin. İyi, Allah'a şükür, bir yamazlık yok. Bir Abi- kahve vereyim. Dolaşmaya çıktım. Gölün kenarına gidiyorum ya. Avrupa'da o kadar çok izleyenim var ki herkese selam olsun. Hollanda'da da böyle olmuştu. Gittiğim her yerde durduruyorlardı. Teşekkür ederim. Kadir kıymet bilinmesi, en azından bu kadar çaba, emek, araştırma ve bunların kurgusu nihayetinde önünüze gelip bir belgesel tadında izleyip bir şeyler öğrenip takdir ediyorsanız ne mutlu bana. Şimdi burada çok güzel bir göl var. Avrupa'nın en büyük parkı burada. Zaten ismi de tam hatırlamıyorum ama abimiz de az önce onu söyledi. Yani şehre komşu olan park anlamına mı ne geliyor? Yani çok büyük bir yer. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Çok fazla size park gösterdim Avrupa'da. Onun yerine buradaki çok güzel bir göl var. Ve gölün de hikayesini oraya gidince anlatmak istiyorum. Hava yani hani kaynanam beni seviyormuş der ya. O kadar güzellikte. Böyle çok güzel sokak sanatçıları, bakın. Yerde çizim yapmışlar. Bunu diyorum yani, her renkten, her dilden, her mezhepten. Çok kozmopolit bir yer. Burası da yine alışveriş caddesinin diğer tarafı. Buradan şimdi Eskişehir merkezine doğru yürüyorum. İnsanlar kafelere böyle oturmuşlar, sakin sakin kahvelerini içip güneşin keyfini çıkartıyorlar. Yıllar önce İran'dayken, 15-16 sene önce, o zamanlar Suriye Savaşı yok. Bu kadar büyük göç dalgaları yok. Keza Afrika'dan da bu kadar çok Avrupa'ya göç olmuyordu. Bunu nereye bağlayacağım? Bir yerde akşam şarap içiyorduk, tamam mı? Düşün, İran'da. Ateşin başına oturduk. Bir Alman çift vardı. Çocuk siyaset bilimiyle ilgileniyordu. Oradan mezundu. Ve böyle hani sohbet ederken gayri ihtiyari bir soru sordum. Sizin dedim gelecekle ilgili en büyük kaygınız ne? O da dedi ki ülke olarak dedi, yani bölge olarak, coğrafya olarak dedi, en büyük korkumuz dedi göç dalgaları demişti, biliyor musun? Daha 15 sene önce. Ve bugün gerçekten artık Avrupa'daki o kozmopolit yapıları her yerde görmeye başlıyoruz. Çünkü çok fazla göç alıyor. Bunu Londra'da da gördüm, Paris'te de gördüm, Roma'da da gördüm. Her yerde görebiliyorsunuz. Yanlış bilinen bir şey daha söyleyeyim. Avrupa'ya olan vize serbestisi aslında 1957 yılından beri var, tamam mı? Bize konusunda serbestlik veriyor. Bütün Avrupa ülkeleri gidip çıkabiliyoruz ama özellikle
Bu 70'lerde 80'lerdeki iç karışıklıklardan dolayı ilk Almanya sonra Fransa bize vize getiriyor. Bunun da en büyük temel sebebi Türkiye'deki karışıklıklardan kaçmak isteyen birçok insanın iltica edip Almanya ve Fransa'ya gelmesi. İlk vize süreci böyle başlar. İşte bu akın akın gelen insan yoğunluğuyla beraber de günümüzde Avrupa'nın dört bir yanına ne yazık ki vize almak zorunda kalıyoruz. Şimdi bunu niye anlattım? Önce size göç dalgalarından bahsetmek istedim. Sonra bizim tarafımıza da bağlamak istedim. O gün bugündür de yaklaşık 70 yıldır da ne yazık ki vize alarak buraya gelmek zorundayız. Avrupa'nın tam ortasında, en ana noktasındaki meydanda hep böyle kiliseler, dini mabetler, katedraller olur işte. Mezhebine ve binanın yapısına göre değişir. Bunun da hemen yan tarafında böyle bir halk pazarı gibi manavlar var. Şurada şarküteriler var. Küçük bir yer kurmuşlar. Bunun içinden gezerek gidiyorum. Şu geyik etiymiş bak. 33 euro kilosu. Şunun. Şurada doğal tavuk var diyor. 24 euro kilosu. Domuz kokuyor. Şu domuzun kokusunu bir alışamadım. Çok zor bir ürün. Burada somon satıyor ablam. Balıklar vardı ondan ama çok rahat çekemedim. Şöyle bakalım başka neler yiyormuş buradaki insanlar. Şurada bak doğal bir süt var. Litresi 2.20. Şurada meyve sebze bölümü var. Havuçlar var 2.80'e. Turp var 2 euroya. Brokoli var 6.80. Ön bilginiz olsun diye söylüyorum. Patlıcana bak. Neredeyse 7 euro. Şu dolmalık biber 11 euro. Domates 7.80. Nasıl Almanya bu ya? 7.80'e domates mi olur? Şurada bak domuzlar var daha çok. Danalar 21 euroymuş. Tabii her şey Almanca, tam net söyleyemiyorum. Daha düzgün bir markete gittiğimde size ben onun videosunu yaparım ama o domates beni şok etti birazcık. Organik galiba ondan. Baksana şunun 250 gramı 3,5 euroymuş. Çeri domatese benziyor. Şunun kilosu 14 euroya geliyor. Ve çamlar euronun bilmem kaç TL olduğu bu dönemde bizim için çalıyor. Hadi buraya kadar gelmişken şu dini mabedin de içine bir girelim bakalım nasılmış. Tamamen tuğladan yapılmış. Bu İngiltere'deki kızıl tuğlalara benziyor. Kentin tam ortasındayız şu anda. Bayağı büyük göründüğü için size de göstermek istedim, gelmişken bir bakalım. Bunların çoğu yenilenmiş diye biliyorum. Bütün bu kenti bombalamış çünkü Hitler. Şurada Cafe Manufaktur diye bir yer gördüm. Hemen şu kilisenin karşısında, çok hoşuma gitti. Dışarıdan çok güzel görünüyor. Bir kahve içeyim ya. Uyanayım, hala hastalığımı atamadım. Baksana. Muhteşem kahve kokuyor. Hey, çok şık değil mi ya? Şu tavandaki ahşap dekorasyon çok hoşuma gitti. Arka plandaki de. Bayağı tatlı, böyle otantik bir yer. Şuna bak, bu yılda bile kentin merkezinde Almanya'da 3.40'a kahve içiyorum ya. TL'ye vurunca böyle ucuz. Şimdi böyle kahvemi aldım. Yürüye yürüye şehri keşfediyoruz. Hadi bakalım. Güneşi gören Almanlar hemen mekanların keyfini çıkarmaya başlamışlar. Buralar kışın var ya, kar kış kıyamet. Hadi baharda bir nebze yine neyse de yazın da okey ama hele Ekim'den sonra, Kasım'dan sonra oldukça soğuk oluyor. Ben şu anda bile böyle buz gibi geziyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak, ne dedik? Nazi Almanyası ve Hitler. Şimdi ben Polonya'da Auschwitz kasabasında size bir bölüm yapmıştım. O bölümü izlemeden bu videonun devamını izlemeyin. Çünkü oradaki toplama kampları ve hikayeyi anlattım. Yahudilere yapılan o toplama kamplarındaki işkenceleri, zulümleri ve soykırımı. Onu buraya bağlayacağız çünkü. Orada nihai sonucu görmüştünüz. Burada da kentleri göstereceğim size. Amacım o. Bu kentlerden bir tanesi Hannover'di. Ve dolaşmaya devam ederken şunu söyleyeyim, asla gelmem şu ana kadarki ilk izlenimlerim. Biz de zaten buradan Dresden'e giderken yol üstünde diye uğradık. Yoksa ay Hannover'im geldi, Almanya'ya gidince mutlaka göreyim diyeceğim asla bir yer değil. Buradaki evleri ben İngiltere'de hatırlıyor musunuz? Sizi böyle köylere götürmüştüm. Onlara çok benzettim. Böyle kolonlar, sütunlar ve kirişleri görüyor musunuz? Hep ahşap ve arası böyle tasarımlı bir şekilde böyle farklı renklere boyanmış evler yapmışlar. Burası işte kentin merkezindeki tarihi evler olarak geçiyor. Burası bak kanal kısmı ama çok önemli değil. Hiç güzel bir yer değilmiş. Buradaki
kafelerde, restoranlarda oturup bir şeyler yiyip içebiliyormuş. Buranın insanları kafa dinlemeye geliyorlarmış ama bunun beslendiği bir göl var. Şimdi bu gölün çok önemli de bir hikayesi var. Size o göle gittiğimde anlatmak istiyorum. Çünkü bu gölü İngilizler bulamıyor. Gölün altında ne var biliyor musunuz? Birçok Alman bile bunu bilmiyormuş. Havalimanı. Hitler'in yapmış olduğu. Nasıl mı? Şimdi gidince anlatacağım. Köprünün altından şimdi göle doğru geçerken çok güzel bir adam piyano çalıyormuş. Bu ses nereden geliyor diyordum. Evsizlerden birisi. İnanamıyorum ya. Köprünün altında yaşıyorlar. Ve bu adam piyanist, muhtemelen müzisyen, sanatçı. Tamamen yaşam tarzları, tamamen bu şekilde. Koca bir metropolün içindeki sessizliğe bakar mısınız? İşte Almanların başardıkları en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Yaşam alanlarının içerisine metropol dahi olsa bir şekilde sessizlik ve sükuneti bulabilecekleri yerler yerleştirmişler ve bunu korumuşlar. En güzeli de bu bak. Az önceki kentin merkezinden 5 dakikada böyle bir yere geldim. Bazen bir şeye bakarsın ama görmezsin ya, işte şu an canlı canlı ona şahitlik ediyorum dostlar. Şahane bir yansıma görüyorsunuz. Kentin ortasındaki parkın içindeki çok güzel bir göl bölgesindeyim. O kadar güzel ki yani şu an açımdan dolayı sanki ekranı ters çevirsem onu bile fark etmeyebilirsiniz. Gerçeği şu, bakın. Yansıma da bu. Çok güzel görünmüyor mu? Burası gerçek mi? Lan masal diyarı gibi, şuraya bak. Harika. Bir şey diyemiyorum. Şahane bir göl. Harika bir pırıl pırıl hava. İnsanlar burada kürek yarışı yapıyorlar. Şurada bir otel gibi bir şey var. Burada koşularını yapıyorlar. Bisikletlerine biniyorlar. Şurada bir şeyler içen gençler var. Sessizlik var. Bayıldım. İşte bir kent böyle olur ya. Çok güzel burası. Burası o kadar büyük bir göl ki abi, 70 hektarlık bir alana yayılmış arazi ve burası yapaymış, biliyor musunuz? Doğal değilmiş. Hitler zamanında da bu gölün suyunu boşaltıp havalimanı gibi kullanıyorlarmış. Hatta buraya gizli havalimanı bile deniyormuş. İngilizler burayı bulamamışlar. O yüzden, çünkü hemen uçaklar kalktıktan sonra burayı suyla dolduruyorlarmış. Bunu kimden öğrendim? Beni az önce takip eden baklavacı abiden öğrendim. Böyle söyledi bana. Buradan da kendisine selam olsun. Böyle bir bilgi verdi bana. Ben de ondan aldım. Size sattım şu anda. Gölün etrafında yürümeye başladım. Harika bir hava ve şahane bir tabiatı var. Hemen yürüdüğüm yerin köşesinde böyle de çok güzel bir restoran, aynı zamanda kafe vardı ama bir şey yemek içmek istemiyorum. Kahve içtim daha yeni. Alkol de içmek istemiyorum. Artık Avrupa'ya geldiğimden beri şaraptan ve biradan artık doydum. Tabiri caizse. Son zamanlarda bir yeri dolaşırken hiç bu kadar huzur ve keyif aldığımı hatırlamıyorum. Belçika ve Hollanda'da hep yağmur olduğu için çok zor gezmiştim oralara. Belki onun da etkisi vardır ama buranın beni en çok şaşırtan güzelliği ve en çok keyif aldığım yanı bu bölge oldu işte. Bu gölü ve etrafını çok beğendim. Darısı bizim de kentlerimizin başına. Bak, burası da küçük bir büfe. 3 liraya falan şarap alabiliyorsun. Bira alabiliyorsun direkt. Ve şurada hemen oturup gençler bakın gün batımını izliyorlar. Burayı gördüğümde aklıma tek bir şey geldi. Düşünsenize aynısı bizde olsa. Empati yapın ya. Şuranın var ya,
Peşkeşin kralı çekilmez mi ya? Şuraya giriş parayla olur. Her yerde çekirdek çitlenmiş olur. Pis olur. Olmuyor yani, yalansa siz söyleyin ya. Bunu çok iyi koruyorlar ve rant mantığı yok buralarda. Adamlar bir şeyin kuralı varsa herkes buna uymak zorunda. Özellikle doğa ve tabiat konusunda helal olsun. Burası çok güzeldi gerçekten. Ayrılması bile bana çok zor geldi. Çok beğendim. Çok huzurlu ve keyifliydi. Şimdi Almanya'ya kadar gelmişken abi bir market gezelim beraber. Hakan'la beraberiz. O da Avrupa'da rehberlik yapıyor. Beni gezdiriyor sağ olsun. Birlikte geziyoruz. Almanya'nın biraz ekonomik durumuna giriş yapmıştım. Bir de marketin gerçek yüzünü görelim. Hadi. Bunun içerisinde Lidl marketleri var. Her yerde var zaten bu marketler. Bunların en uygun marketleri olarak biliniyor. Bu Lidl market işte birçok kez size zaten çekip göstermiştim. Ama bir de güncelini görelim. Almanya market fiyatları başlasın. Hadi bakalım çıldırma serimiz başlasın. Nereden başlayacağımızı bilemedik. Meyve sebzeyle başlayalım ya abi. Evet. Oradan bir girelim. Temel besinle başlayalım. Ekmekler var bak şurada. Paketlenmiş şu şekilde satıyorlar. Nereden baksan yarım kilo var. Yarım kiloymuş zaten. 1 euro bile değil. 99 cent. Şurada muzlar var. Ne kadarmış? Kilosu 1.29. Aa, çok uygun. Abi muz genel olarak Avrupa'da çok uygun. Bizde niye bu kadar pahalı? Biz üretiyoruz halbuki bunu. Paketlenmiş marullar var. Çok da güzel görünüyor. Sadece 1.99. Şurada çok büyük biberler var. 1.59. Şöyle gidelim. Domatesler var. Paketlenmiş bak, yarım kilosu 1.69. Ne ya o? Ayçiçek yağı. Ne kadar? Bak litresi 1,5-1,49. 1 litrelik ayçiçek yağı. Bu pahalanmış hal miymiş? Evet. Son yıllarda biraz enflasyon var Avrupa'da. Almanya'yı bu kadar etkiliyor. Mesela temel mutfak malzemeleri 0,29. Aa şeyler falan, baharatlar 29. 2.90 değil. Baharatlar böyle. 0.29 şu. Bak. Yani aha. bizim marketlere girdiğimiz zaman böyle ürünleri Bu 1,5-2 euro bizde en az. 100 lira ya o. kesinlikle 50, 60, 70. Bu Almanya'daki market fiyatını ben hala anlamıyorum abi gerçekten. Bu ülkedeki sistemde bir dengesizlik var. Bunlar da 0.79. Şurada fıstık gibi soslar var. Pestosu, ıvırı zıvırı bak 2 euro. Çok sıradan markalar da değil, bilindik markalar. Tabii canım, bariller yani, daha ne olsun. Bak kendi markası 2 euro mesela. Bak bir şey daha göstereyim size. Pringles değil mi abi? Şurada mıydı o? Evet Pringles'lar. Şuna bak, bildiğimiz Pringles arkadaşlar. 1.49. Bak şimdi en sevdiğiniz kısım geliyor. Hazır mısınız? Sütler 99. 1 euro bile değil. Şu ana kadarki Avrupa'daki en ucuz. Bir bedava demiş. Öyle mi? Abi somonlarla başlayabiliriz. Ne yazıyor mu fiyatları? 9 euro. Şu kocaman paketi. Şu 2. Kilogram fiyatı yemek. Evet, paketler gördüğünüz 2,90. 3.99 şunlar. 4 dolar. Ya neyse işte 4-5 euro yani, inanılmaz. Kıymanın mı? 9,58 yani 10 Euro. Evet. Şuradaki ete bak abi. Hamburgerler varmış bak. 9.98 kilosu. Birim fiyatla kıyaslamamız lazım. Burada sonuçta euro olarak kazanıyorlar. Abi şu et, antrikot et kilosu 20 euro. Şu paketi 5 euroya geliyor. Şurada da var bak. Şu karides 4.49 bir paketi. Şurada balıklar var, alabalıklar 10 euroya falan geliyor. 11 euro civarında. Kocaman ha. Ne kadar bu? 15 euro. 15 euro. 19'a gelmiş şu 1,2 kadar. kilogram. Bak şurada kanatlar var. Şu doğru mu ya? 5 euro. Şu tavuklar. Kilogram. Kilosu. Paketi gördüğümüz 2,79. Yok, kilosu 5. Evet, şu 2.79'a geliyor. Türkiye'de daha pahalı bu kanat. Yani 6 euro falan bizde. Mesela şurada 3 euro mu yazıyor abi orada? 2,79. Şu an bunu izleyenler var ya. Yani ben bunu canlı gördükçe sinirlerim bozuluyor. Sizi düşünemiyorum. Biraz Paketlenmiş ne ararsanız bak, somonlar, karidesler vesaire 3 euro sadece. Şahane gerçekten. Bu zamlanmış hala. Aman yanlış olmasın şimdi. Sonra bizim adımız şeye çıkıyor abi. Siz hangi haber sitesinden aynen. geldiniz? Ama biz geldik gösteriyoruz işte. Tamam. Biri bize para da vermiyor, bir şey de yok yani. Burada ne oluyorsa onu gösteriyoruz. Avrupa'da gittiğim en ucuz market fiyatları Almanya'da olabilir. Gerçekten. İnanılmaz. Yani bak az önce bir şeyi fark etmemişim. Şurada şu paket karides 1.39 görüyor musun? Şu 2.99 somon. Ya TL'ye vursanız bile yine uygun abi.
Kafayı yiyeceğim. Peynirlere bakın, şurada kocaman şu peynirler var ya, bak kaşar peyniri. 3.39 al abicim. Yorumu siz yapın ya, ben yorum yapmayacağım. Yani bu nasıl oluyor yani? Üzücü. Şurayı gezerken yemin ederim üzülüyorum bak, vallahi de billahi de. Abi 1 euroya falan şöyle peynirler var, 1.19'a falan. Hadi 1.99 olsun, sizi mi kıracağım ya. Fıstık gibi şöyle peynirler var. 2.68, 2.23 şunlar. Saçımı başımı yolacağım şimdi. Paketlenmiş kocaman patates görüyorsunuz, 1.99. Yani şurada daha 5 euroya bir şey görmedim, biliyor musunuz? Bak kendiniz bakın. Aha var, pardon. Şöyle bir kordon bleu, 1 kilo 300 gram. Kilosu 4 euroymuş. Yani 1 kilo 300'ü 5. Yani kilosu 5'e bir şey görmedim. Yani belki tahmin etmeniz ve kıyaslamanız için 1 kilo 1 litre kola 1.19, şu 1.25'likmiş, 1.49'a geliyormuş. Ama bu adamlar euro kazanıyor. Euro olarak değil, TL'ye çevirdiğinizde aynı olabilir ama sonuçta biz de euro kazanmıyoruz. Satın alma gücüne böyle bakmak lazım. Milyon tane video yaptım 100 ülkeden. Umarım artık satın alma gücünü sizlere aktarabilmişimdir gerçekten. En sevdiğiniz reyona geldim. Hadi bakalım. Bir de alkol fiyatlarını göstereyim. Hadi canım. 1.79'a şarap satıyorlar. Cabernet Sauvignon 1.79'a. Diğerlerini göstermiyorum, gerek yok. 1, 3, 2. X ya, 1 euro bile değil. Şuna bak. Neyse artık, beyaz şaraba benziyor. Bak bunlar pahalısı. 3 euro pahalı olan. Şöyle fıstık gibi şişelenmişler. 5, 2. Prosecco'lar var. Evet, tuvalet kağıdı. Abi 3.95'miş. Herhalde anlamadım ama 2.45'e de varmış. Artık var ya, sinirlerim bozuldu. Çekerken. Yani biz nerede hata yapıyoruz acaba ya? Bir şeyde bu terste bir içtik var. Öyle derler ya. Baksana şu kocaman. Yok bu o değil mi ya? Ha, Heinz'ın. Bak kocaman ama kaç litre abi bu? 3.79 ve yani iyi bir marka. Abi. Aynısın bak. Şu 100 lira falan. 3.79. 120 lira falan şu. Bundan devlet ne yap, sübvanse mi ediyor? Yani bunu üretemezsin abi. Yani mümkün değil bu paralar üretilmesi. Saatlik ücret ortada. Şunun paketleme, ambalaj, enerji maliyeti var. Sübvanse ediyor demek ki yani. Buradaki üreticiyi 1.50 diyelim, 2.49 5'ten alıyor. Halk ulaşabilsin diye. Vergi olayları mıdır? Yani yıllardır ve bu zamlı hali. Enflasyonlu hali düşün. Değil mi? Ben hatta az önce ne yorumu yaptım biliyor musun? Bak Instagram'a da paylaştım. Oradan da takip edersiniz. Bak Instagram bir hayalin peşinde hesabıma da gelin. Orada story ve reels'ler atacağım. Hem de gezi rehberleri olarak da göreceksiniz. Buradaki bir dilenci hani yoldan para topluyor ya, 1 euro 2 euro insanlara da atıyor ya önüne. Bir şey yesin diye. İşte şu karidesi alabiliyor. Yapacağım yorum size bu kadar arkadaşlar. Almanya'daki dilenci rahat bir şekilde buradan gelip karides alabiliyor. Çıkalım hadi bakalım. Ben göstereceğimi gösterdim, elçiye zeval olmasın. Abi o biralar falan kaç sentti, ben çekmedim. 79. 1 euro değil değil mi? Değil. Ben şarapta bıraktım 1.99'da. Çünkü hani dedim göstereceğim daha fazla bir şey yok. Daha ucuzunu bulamayız derken. Yok vallahi yok abi. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi bu gece burada kalıyoruz. Sabah da Dresden'e gidiyoruz. Dresden'de sıfırlamış bir Almanya'nın ayağa kalkışını anlatacak. Hakan yarın bize beraber gezeceğiz. Evet. Doğu Almanya'nın Elbe'nin Floransa'sı olarak bilinen bir şehir. Güzel şehir. Muhteşem. Ben hiç gitmedim daha önce. O yüzden bu bölümü yapıyorum. Ben de göreceğim. Beraber heyecanımı da paylaşırsınız. Sabah Dresden'e gideceğiz artık. Şimdi bir dinleniriz. Sonra enerjimizi alırız. Yarın kaldığımız yerden yola devam. Yine her zamanki gibi yağmurlu bir kırık şemsiye ile beraber günden Almanya Dresden kentine geldim. Artık o kadar bıraktım ki yağmur işini, zaten sürekli yağıyor. Buraya Hannover'den yaklaşık işte 3-4 saatlik bir otobüs yolculuğu ulaştım. Daha önceden de benim Dresden hep listemde olan ama hiç gelmediğim bir yerdi. Özellikle Prag'a giderken de turların çokça sattığı rotalardan bir tanesidir Dresden. Niye önemli biliyor musunuz? Bu kent Almanya'nın ayaklanmasını, aslında ayağa kalkmasını, günümüze kadar gelmesini sembolize eden kentlerden, önemli yerlerden bir tanesi. Birazdan izleyeceğiniz her yer aslında 2. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin bombaladığı fosfor bombalarıyla, özellikle Şubat 1945'teki 2 gün süren, yerle bir edilip tekrardan kurulmuş bir yer. O yüzden geldiğinizde yolunuzun üzerinde olursa mutlaka uğrayın diyorlardı ama bana da hiç nasip olmamıştı.
Kısmet bugüneymiş. Şimdi birlikte keşfedeceğiz. Sizi şöyle çok güzel bir köprü ve kuleler karşılıyor kentin girişinde. Bu kenti dönemin savaş bittikten sonra en ünlü sanatçıları gelip yapmış, biliyor musunuz? Demişler ki madem artık savaş bitti, kentte tamamen %80-85 yerle bir oldu. O zaman diyorlar yeniden yapacağız. Gördüğünüz her şey sonradan yapılan ama harika sanatçıların emekleriyle çok da böyle eskiymiş gibi görünen yerler olacak. Şöyle gidelim bakalım. Burası 13. yüzyılda kurulmuş bir kent. Şimdi kente giriş yaptığınızda böyle çok eski binalar sizi karşılıyor. Ve kara kara böyle barok mimarinin de izlerini görebiliyorsunuz. Ve bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi o mimari yapısından dolayı, bir diğeri de o 2. Dünya Savaşı'ndaki patlatılan bombaların sıcaklığı, dumanlarından dolayı olduğu söyleniyor. Ama daha ilk girer girmez bunu her yerde görüyorsun. Bütün binalarda aynı tarzda, sanki biri gelip yapmış gibi. Kentin tam merkezinde bir Katolik kilisesi var ama çok güzelmiş. Ben çok beğendim kenti. Tabii daha hava güzel olsa çok daha güzel görsel güzelliğini de aktarırdım size ama yani bunların hepsini düşünebiliyor musunuz? Yerle bir olduğunu ve günümüze aynısını, replikası demiyorum, birebir aynısını yapmaya çalışmışlar ve başarmışlar da 30 senede. Bütün ülkenin en ünlü mimarları, ressamları, sanatçıları gelmiş, önceki fotoğrafları kullanarak birebir aynısını inşa etmişler. Adamlar 100 yılda 2 tane savaş görüyorlar, yerle bir oluyorlar. Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye ayrılıyorlar. Ama 20-30 senede bambaşka bir ülke kuruyorlar. İşte o kentlerin en güzel örneklerinden bir tanesi, Alman mucizesini başardıkları yerlerden bir tanesi de burası. Buraya dün o kadar çok yağmur yağdı ki Almanya'da köprü çöktü. Şuradaki. Dün haberlerde gördük. Dresden'in en ünlü nehrinin üstündeki köprü çökmüş. Görüyorsunuz zaten. Ve hemen kaldırmaya başlamışlar köprüyü de. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bir ülkede köprü çöktüğünü canlı canlı burada görmüş oldum. Bir de Almanya'da. Şimdi kentin içinde biraz dolaştım, dondum. Yani zaten hani çok şunu görün, bunu görün diye ölünecek noktalar yok burada. Kent güzel olduğu için aslında dolaşın, gelmişken görün diyorlardı. Peki size artık böyle sıcak bir yerde bulmuşken bir konuya artık videonun içerisinde finallemem gereken yeri anlatmak istiyorum. Almanya bunu nasıl başardı? Yani burada insanların kıtlıkla dahi mücadele etmek zorunda kaldığı bir duruma kadar yaşayıp ne oldu da önümüzdeki 70 yılda biz dünyanın en iyi 3 ekonomisinden biri olacağız deyip bunu başardılar. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine her yerde yaptığı gibi Japonya'da da yaptı, Kore'de de yaptı bunu. Para verip fonladı. Akabinde de buradaki Alman disiplini ve eğitim sistemi, ahlakı, oturmuş düzenleri sayesinde, bu kafa anlamında söylüyorum, buradaki siyasiler ve halk dediler ki tamamdır, artık herkes kendine çeki düzen versin. Gelen parayı da hem eğitimde hem de altyapıda kullandılar. Hatta bunu Marshall Planı diye duymuşsunuz tarihte de. Amerika'nın işte buradaki uyguladıkları plan. Almanya'nın kalkınma planı. Ama tabii ki şimdi Almanya'yı iki ayrı yer olarak düşünmek lazım. Doğu ve Batı Almanya diye. Bunu 1990'a kadar Batı Almanya çok iyi başarıyor ama Doğu hep geride kalıyor. Sonra da diyorlar ki artık biz de birleşelim diyorlar ve Batı ekonomik gücünü ve sisteminin aynısını Doğu'ya da entegre ediyor ve günümüzün Doğu Batı Almanya'sı birleşip dev Almanya oluyor. İşte bu 50'lerde 70'lerde çok hızlı büyüyen Almanya'nın arkasındaki Amerika'yı ve planı anlamışsınızdır. Buna hatta Alman mucizesi deniyor demiştim ya, onun ismini de öğrendim. Wirtschaftswunder demekmiş. Bu Almanların 20 yılda başardığı şeye. Peki sadece Marshall Planı yapmak yetti mi? Hayır. Bununla beraber harika bir ekonomi planını yürütmüşler. Özellikle güven ve hukuka önem vermişler. Serbest piyasa ve para piyasalarının yönetimini çok iyi yapmışlar. Ve bununla beraber de ülke kalkınırken yatırım almaya başlamışlar. Şimdi yatırımın temeline dünyada da baktığınızda hep neresi var? Amerika. Hep para oradan ilk başta gelmiş. Yani Almanya'da bir anda böyle kendi kendine çat diye güçlenip zengin olmamış, bugünlere gelmemiş. Bunun arkasındaki en büyük finansmanı dünyanın birçok yerinde gördüğümüz Amerika yapmış. Bu süreçte öyle markalar çıkarmışlar ki ülkelerinden. Mesela otomotiv şirketleri de örnek alalım ya da bir Siemens örnek alalım. Made in Germany olması, yani
Alman yapımı etiketi bir marka olmaya başlamış. Keza bunun aynısını Singapur'da da anlatmıştım. Bir nevi markanın artık dünya çapında kabul edilmesi demek bu. Tek bir sektörden örnek vermek istiyorum. Almanya'daki sadece bu sene üretilen araba sayısı 16 milyon ve araba sektörünün ekonomiye katkısı 600 milyar euro. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon euro civarında. O açıdan baktığınızda ne kadar büyük markalaşmayla beraber gelen paranın ve günümüzde 5 trilyon dolarlık bir ülkenin nasıl buraya geldiğini ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yaptığını birazcık anladığımızı düşünüyorum. Şeyi değinmeyi unuttum. Tamam, para geldi, savaş bitti. İnsanlarınızı nasıl eğitirsiniz? Yani nereden başlarsınız mesela? Dual eğitim sistemi yapıyorlar Almanya'da. Diyorlar ki bizim çocuklarımız hem okula gidip öğrenecekler hem de bunu günlük hayatta uygulamasını öğrenecekler diyorlar. Bu sistemi o ilk 1950'lerden itibaren de kurmaya başlıyorlar. Ve eğitimde bu çığır açacak bir ülkenin kalkınmasında hız yaratıyor. Çünkü insanları hem eğitiyorlar hem de iş hayatına kazandırıyorlar. İşte bu küllerinden doğan Almanya'nın hikayesi böyleydi ve bunlar içinde en ünlü kentlerden bir tanesi de Dresden'di. O yüzden buraya geldik. Sembol anlamında hani dedim ya videonun başında, onlar için çok önemli bir savaş döneminin izlerini görebileceğiniz bir yer. Başarmışlar. Darısı bizim de başımıza pek tabii ki, çünkü bu kadar sıfırı tüketen ülkeleri size gösterdim. Singapur'u, Malezya'yı, Kore'yi, Japonya'yı, hepsinin ortak bir mesajı var yaptığım videolarda. Eğitim, hukukun üstünlüğü ve düzgün insanlar. Bunları sağladığınızda bir şekilde ülkeler ayağa kalkabiliyor. Darısı kalkamayanların başına. Günümüzün Almanya'sından bir örnek daha göstereyim. Şu makinelere şişelerinizi atıyorsunuz. Plastik, bira şişeleri vesaire ne varsa. Sonra buradan size, bak diller Türkçe de var. Otomat hazır, lütfen boş kabını gir diyor. Atıyorsun, en sonunda sana para veriyor. Ülkedeki enerjinin %35'i yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor. Yani dedim ya, sürdürmeye çalışıyorlar bu düzenlerini. Hala pek de yıkılacak gibi değiller bu konuda. Oturmuş çok iyi sistemleri var. Herkes 2-3 dil konuşuyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri burada. Heidelberg videosunda yapmıştım onu geçen sene gidip size de. O yüzden Almanya'nın bu 70 yıldaki başarısını ben Kore, Japonya'ya da çok benzetiyorum. Ama Avrupa'daki bence en iyi bunu başaran ülke. Yani diğerlerinin hepsini bu konuda tokatlar. Zaten ekonomik anlamda da her şeyi bunlar üstleniyor. Avrupa Birliği'nin temel ülkesi burası. Acıktım. Dilim damağım kurudu. Bir restorandan bir şeyler yiyelim. Hadi gelin. Abi dışarıda çok yağmur yağdığı için çıkasım gelmedi AVM'den. Biraz böyle hızlıca bir şey yiyip Prag'a geçeceğiz çünkü buradan sonra. Yolculuğumuz olacak. Geldim, şu North Sea var ya, bu her yerde var bak, şu North Sea markası. Bunların balıkları falan çok güzel oluyor. Çok da fiyatları uygun. Bak ne güzel karidesler var. Şuradan bakalım. Burada balıklar var, bak karidesler var. Balık yine var. Burada aradığınız bak fıstık gibi balıklar var. Somonundan diğerlerine falan. Şahane görünüyor ama 3.50 değildir diye tahmin ediyorum, bakalım. Bak şöyle bir karides söyledim. Bir tabak patates söyledim. Bunun yanında da patates verdi. Şunda da balık var. Bir de kola aldım. 20 euro mu ne? Bu kadar şey. Ya hani marketi falan da gösterdim ya size. Gerçekten restoranla uygun. Adam 20 euroya bunu yiyor. Ben bugün bunun hepsini yersem akşama hiçbir şey yemem vallahi. Çok güzel. Bu da harika. Bu da baby patates. Güzel. Ve kocaman kocaman karidesler aldım. Şu böyle 2 euro mu 3 euro mu neydi ya? Harika. Ve otelime geldim. Ve artık güzelce bir dinlenelim. Sonraki videolarıma ve geziye hazırlanmaya başlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Almanya böyle bir yerdi. Yani gerçekten şunu yapmadan dönün diyeceğim bir yolculuk değil pek tabii ki. Beklentilerim de bu yönde değildi ama benim rotamın üzerinde olduğu için hem en azından bu kentleri görün istedim, hem de Almanya'nın bu tarihi sürecini sizlere aktarmak istedim. Güzeldi yine de her şeye rağmen. Detaylıca her şeyi açıklamaya yine bırakırım. Oradan da bakarsınız. Sonraki ülkeyi ben de bilmiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ya da Instagram'dan takip ederseniz oradan da görürsünüz zaten. Tahmin olan varsa da yazsın yorumlara. Belki de bir anda kıtada değiştirebilirim. Kim bilir. Hadi bakalım, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.